Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk ajurlu çok güzel bir bot patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. İpim Kartopu Flora, açık mavi tonlarında. Merak eden isteyen olursa da renk kodum K540. Şişlerim ise hanımlar 3 numara 5 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz de bu şekilde. Ajurlu, çok şık, çok güzel bir patik yaptım. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Böyle sade, tek renk, şık model seven hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Modelimize başlayalım birlikte. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun tarafından 12 ilmek olarak başlayacağım. Ayrıca şöyle belirtmek isterim ki daha küçük yapmak isteyenler, yani 36 numara yapmak isteyenler burada bir model eksik yapabilirler. Daha büyük 40-41 numara yapmak isteyenler bir tane ajur model fazla yapabilirler. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Hemen patiğimize başlayalım. Burun tarafından 12 ilmek olarak başlayacağım. Her zaman olduğu gibi. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimi ters örüyorum hanımlar. Patiğimin arka yüzünde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız burun kısmında ve 5 şişede geçeceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırıyorum. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Üçüncü şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Devamında hanımlar normal tığ kullanmadan bu şekilde sizler de ilmek çıkartabilirsiniz. Fakat ben o şekilde zorlandığım için tığımdan yardım alarak ilmeklerimi çıkaracağım. Hemen şu kenara giriyorum. Bakın, bir ilmek çıkarttım. Tığım ile şişime takıyorum. Şişimde 2 ilmeğim oldu. Başlangıç yerlerine girerek hanımlar ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 3 ilmeğim oldu. Bakın, başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden tığım ile girip ilmeğimi çıkarttım. Şişime takıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. 5. ve bir daha ilmek çıkartacağım bu kenardan, 6. ilmeğim. 4 şişimde de böylece 6 tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım ve örmeye başlayacağım hanımlar. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. İlk başlangıçta bu şişler biraz karışık görünebilir, fakat birkaç sıra ördükten sonra şişler yerlerine oturacak. Birazdan da birlikte göreceğiz zaten. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar burada tamamen. Bu şekilde. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk. Başlangıç yerine geldik.
Başlangıç yeri neresiydi karıştırdık diyenler olabilir. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe, bakın burası başlangıç yerimizdir. Böyle ayırt edebilirsiniz. Şimdi artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Bakın kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim birinci şişimde. 2 ilmek örüyorum. Şu bir, şu da ikinci ilmeğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen bakın şurada ilmeğim var. Bu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar hanımlar burada da bu sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen şu sağ tarafta burada. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Burada da kenar hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Başlangıç yerine geldik. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bu sırada artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine bu şekilde düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Yine başlangıç yerimize geldik. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar bakın hanımlar şöyle göstereyim sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. 4. şişime geldim. Yine burada da artırmamı yapacağım. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şöyle baktığımızda da şişlerimiz de artık yerli yerine oturdu hanımlar. Patik burnumuz bu şekilde gördüğünüz üzere gayet muntazam düzgün görünüyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde hanımlar her bir şişimizde 14'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapacağız. Böyle modelimiz tam denk geliyor bu şekilde. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. 13'er ilmek yaptığınız anda modeliniz tam denk gelmiyor hanımlar. Bunu da duyurayım. Buraya 3 tane model kurabilirsiniz. Bakın ben 1, 2, 3, 4 model kurdum. Her şey 13'er ilmek yaptıysanız 3 modeli o şekilde sığdırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet sevgili hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğiz. Hanımlar toplamda 4 tane ajurlu model kurulumu yapacağız. Model aralarında bu ortalarda 2'şer ilmek tersimiz var. En sol ve en sağ kenarda da 1'er ilmek tersimiz var. İlk başta ilk sıramızda model zeminini hazırlayacağız. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Bir ilmek ters ördüm. Ajurlu modelimiz 5 ilmek üzerine kuruluyor. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi model aralarında ikişer tane tersimiz var. Bir, bakın ikinci ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrardan 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan model arasında 2 tersim var. 2 ilmek ters öreceğim. 1 ve ikinci ters ilmeğimi de ikinci şişinden alarak örüyorum. Şu da ikinci ilmeğim. Yine 5 tane ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan model aralarında ikişer ilmek tersimiz vardı. 2 ilmek ters örüyorum. Ve 5 ilmek düz öreceğim ajurlu modelim için alt zemin. Şu 5. ilmeğim. Son bir kenar ilmeğimi de ters olarak örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Geldik patiğimizin taban bölümüne. Hanımlar, patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Ajurlu modeller patik tabanında kullanışlı olmayacağı için taban bölümünü düz örüyoruz. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum burayı. Geldik ön yüze. Şimdi ajurlu modelimize başlayacağız hanımlar. Ajurlu modelimiz 4 sıradan oluşuyor ve ilk sırasına başlıyoruz. Modelimizin 1. sırası. Ters ilmeklerimiz model bitene kadar ters örülecek. Kenardaki bir ilmek tersimi yine ters örüyorum. Ajurlu modelime başlıyorum. İpimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim oluyor bu. Kesim yaptım. Ortaya tam bir ilmek örüyorum. Bakın burada 2 ilmek düzümüz kaldı. Bu ilmekleri de sağa doğru kesim yapacağız. Şu ikinci ilmeğin içinden girip sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için şu şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum. Bu şekilde. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yaptım. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Model arasındaki 2 ilmek tersimizi yine ters olarak örüyoruz. Şimdi ikinci modeli yapacağız. İlk modelle aynı şekilde. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Ortada bir ilmek düz var. Ve hemen buradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru kesim yapacağım. Bakın ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Yeniden arada 2 tersim var. Ters öreceğim. 1 ve ikinci şişimden devam ediyorum. İkinci ters ilmeğimi de ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. Ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ortada bir ilmek düzüm var. Ve hemen burada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği de sağa doğru kesim yapacağım. Bakın ikinci ilmeği ilk ilmeğimin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Arada 2 ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Dördüncü ve sonuncu modelimizi yapacağız. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Ve burada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi de hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde ikisini keserek örüp ipimi şişime bir kere doluyorum ve kenarda kalan son bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Geldik modelimizin tabanına. Tabanında hiçbir işlem yok. İlmekleri düz örüyoruz. Ajurlu modelimiz 4 sıradan oluşuyordu hanımlar. Ön yüzde modelimizin 1. sırasını böylece tamamladık. Her 4 sırada bir model tekrar edecek. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz örüyorum. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizin 2. sırasındayız. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi yaptığımız için bu sıramızda ajurlu ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ters ilmeklerimizi yine ters öreceğiz. Bakın kenardaki bir tersimi ters ördüm. Ortadaki 5'li ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir sıra ajurlu modelimizi kuruyoruz hanımlar. Bir diğer sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın 5 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 tersim var. Şu 1. İkinci şişime geçtim. İkinci ters ilmeğimi de buradan alarak öreceğim. Şu da ikinci ters ilmeğim. Arada 5 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz.
Ve bir son kenar ilmeğim var. Bunu da ters olarak örüyorum. Ajurlu modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Geldik yine tabanımıza. Yine tabanımızda hanımlar hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tabanımızda model yok hanımlar. Ajurlu modelimiz sadece ön yüze kuruluyor. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi modelimizde 3. sıramızı yapacağız. Ajurlu modelimizde. Kenardaki tersimi yine ters örüyorum. Bu sıramızda hanımlar bir tane ters ördükten sonra bir önceki ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bu defa ortadaki üçlü ilmeğimi üçlü kesim yapacağız. Kesimimiz dik düzgün dursun diye şöyle yapıyoruz. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip sağa doğru kesim yapacak gibi böyle bırakıyorum. Ardından bu iki ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi de alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra yine ipimi şişime bir kere doladım. Bir önceki ajurumu yine düz örüyorum. Ajurlu modelimizin 3. sırası böyle. Aradaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ikinci ajurlu modelimizi yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Üçlü kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Ardından bu iki ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen bir önceki ajurumu düz örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Aradaki iki ters ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci ters ilmeğimi de burada örüyorum. Üçüncü modelimi yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ortada üçlü bir kesim yapıyoruz hanımlar. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Bu iki ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere daha doladım. Bir ilmek düz ördüm. Arada iki tersim var. 1, 2. Bu şekilde. Şimdi sonuncu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Tekrardan önde üçlü bir kesim yapacağız. Bakın ikinci ilmeği ilkinin önüne getiriyorum. Bu iki ilmeği ve üçüncü ilmeği de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Buradaki ajurlu ilmeğimi düz örüyorum ve kenardaki sonuncu ilmeğimi ters olarak örüp ön yüzde 3. sıramı tamamlıyorum. Geldik yine patiğimizin tabanına. Taban bölümde yine işlem yok hanımlar. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlmeklerimizi tamamen patiğimizin tabanında düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimiz böyle yapılıyor. Evet, tabanımızı bitirdim. Yeniden ön yüze geldik. Ajurlu modelimizin 4. ve sonuncu sırasındayız. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardaki bir tersimi ters ördüm. Ortadaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. Aradaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 tane ters. Şu 1. Şu da ikinci ters ilmeğim. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden 2 tane ters örüyorum. 5 ilmek düz. Ve sonuncu ilmeğim ters olarak örüyorum. Modelimizin 4. sırasını böylece tamamladık. Ajurlu modelimiz bitti. Şimdi geldik tabana. Tabanımızda ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. 4 sıradan oluşan ajurlu modelimizi bitirdik. Ön yüzde tekrardan modelin 1. sırası diye ikinci modele başlayacağız. İkinci modelin ilk sırasına başlayacağız. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Düz örgü uygulaması yapıyorum burada. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geldik ön yüze. Bu şekilde hanımlar 1. model tamamlandı. Şimdi 2. modele geçeceğiz. Zaten model ördükçe kendini gösteren bir model. Şimdi kafanız karışmasın diye 2. modeli de size anlatacağım hanımlar. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. İlk modelin 1. sırasında ilk ajurlarımızı yapmıştık. Öncelikle ilmeğimi ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki iki ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Bir ilmek düz örüyorum.
Ve öndeki 2 ilmeğimi alıp bu defa sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek ördüm ve ipimi şişime bir kere doladım. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizin ilk sırası bu. Yeniden ajur yaptım, yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ortada bir düzüm var. Düz ördüm ve öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde ipimi şişime doluyorum. Arada 2 tane tersim var. Şu bir, ikinci şişimdeyim. Şu ikinci ters ilmeğim. Üçüncü ajurlu modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doluyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü ajurlu modelimi yapacağım. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde kesim yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip sağa doğru kesim yapıyorum ve ajurumu yapıyorum. Son bir ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde. Hanımlar, tabanımızda işlem yok. Tabandaki 2 şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Ajurlu modelimizin ikinci sırasını yapacağız. İkinci modelin ikinci sırası. Kenardaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın, kenarda bir ilmeğim var. Bunu ters ördüm. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için ajurlu olan 5 ilmeğimizi bu sırada düz örüyoruz. Şu 3, 4, 5. Aradaki 2 ters ilmeği ters örüyoruz. 5 tane ajurlu modelimizin ilmeklerini düz örüyoruz. 2 ters. Şu bir, ikinci tersimi ikinci şişimden alarak öreceğim. Şurada ikinci ters ilmeğim. Arada 5 tane düzüm var. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden 2 ilmek ters örüyorum. Aradaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5 ve son kenardaki bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzeyiz ve modelimizin 3. sırasını yapacağız. Ajurumuza devam edeceğiz. Kenardaki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ikinci ajurlarımızı yapacağız. Ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Üçlü kesim yapacağım. Yine sağa doğru kesim yapar gibi ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Ardından bu 2 ilmeğimi ve 3. ilmeğimi de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Bakın, bir önceki ajurlu olan ilmeğimi düz örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Arada 2 tersim var. Ters örüyorum. Sıra ikinci modelimde. Bakın, bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Üçlü kesim yapacağım. Bu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum. Bu 2 ilmeğimi ve hemen 3. ilmeği de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm, ajurlu olan ilmeğimi. Arada 2 tane tersim var. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2. Şimdi diğer modelimizi yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeğimi ve üçüncüyü de alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. 3. modeli de tamamladık. Arada 2 tersim var. Ters örüyorum. 4. modeli yapacağız. Bir ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Üçlü kesim yapacağım. Bu ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirip bırakıyorum. Ardından bu 2 ve bu 3. ilmeğimi de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz örüyorum ve kenardaki sonuncu ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 3. sıramız böyleydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. İkinci modelimizin 4. yani sonuncu sırasını yapacağız. Bir önceki sırada ajurlu modelimi yapmıştım. Bu sıramda ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Biri tersimi ters ördüm. Ajurlu modelimin 5 ilmeğini düz örüyorum. Aralardaki 2'şer tersimi yine ters örüyorum. Ajurlu modelimin 5 ilmeğini düz olarak örüyorum. Aralara 2'şer tane ters örüyorum. Ajurlu modelimin 5 ilmeğini düz olarak örüyorum. Tekrar arada 2 tersim var. Ters örüyorum. Ajurlu modelimin 5 ilmeğini düz olarak örüyorum.
Ve sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüyorum hanımlar. İkinci modelimizi de böylece bitirmiş olduk. İki modelimizi birlikte yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından bir diğer üçüncü ajurlu modelimize geçeceğiz. İlk iki ajurlu modelin baştan sona yapılışını zaten size gösterdim. Her 4 sırada bir model tekrar ediyor. Hanımlar, bundan sonrasında kafanız karışacak olursa ilk modelin ya da ikinci modelin tekrarına bakarak diğer modelleri de rahatça yapabilirsiniz. Şöyle ki ben bu patiğimde hanımlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ajurlu model yaptım. Patiğimin ön bölümüne benim ölçülerime göre yeterli oldu. Sizler ayağınıza deneyin, ölçün hanımlar. Ördükçe patiğinizi ayağınıza giyin. Bilek bölümünü bu kadar ona göre ayarlayın. Hani daha küçük yapmak isteyenler daha az model yapabilir. Büyük yapmak isteyenler fazla yapabilir. Bu tamamen sizin örgünüze, ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde ayarlamalarınızı yapın hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü bitirelim gelelim. Sonra birlikte haroşalı boğazımızın yapılışını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 8 tane ajurlu modelinden kurdum. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için renkli biraz değişiklik olabilir. Fakat yine model aynı modelimiz. Evet hanımlar, şimdi bilek bölümünü yapacağız. Öncesinde hanımlar şöyle ipimi düzeltiyorum. İlmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz bir sıra. Bilek için hazırlık yapıyoruz hanımlar. Alt zemin hazırlıyoruz. Bakın ters ilmeklerim, düz ilmeklerim hepsini düz örüyorum. Bakın aradaki ters ilmeklerim dahil düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, diğer 3 çeşimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde düz olarak örelim. Sonra haroşalı boğazımıza başlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz olarak ördüm bir sıra. Şimdi bilek bölümünü yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlk şişimdeki 14 ilmeğimin tamamını düz olarak öreceğim. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Tamamını düz öreceğim hanımlar. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde hanımlar bu şekilde haroşalı boğazımızı yapabilmek için ikinci şişime toplam 7 adet ilmek atacağım. 7 ilmek. Bu şekilde. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. İkinci şişime böyle 7 ilmek attım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. 7 ilmek daha attım. 21 ilmeğim oldu. Şimdi haroşalı boğazımızı yapacağız. İlmeklerimizi keseceğiz. Şişimizde yeniden kesim yaparak 14 ilmek kalacak kesim yaptıktan sonra. Haroşa yapacağız hanımlar bilek bölümünde. Ben örgümün hem ön hem arka tarafında düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buraya attığım ilmeklerimi haroşa örüyorum hanımlar. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. Bilek bölümüne 7 ilmek atmıştım. Bunun ilk 6'sını ördüm. 7. ilmeğimi örerken şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpim benden tarafta, yani arka yüzde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Ön yüzde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine bu şekilde. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. Yine ilk 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 6 ilmek ördüm. 7. de kesim yaptım. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. İpim benden tarafta. Kesim yaptığım ilmeğimi örmüyorum. Kalan ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Şişimizde 14 ilmek kalana kadar kesmelere devam edeceğiz. 6 ilmeğimi ördüm. 7.yi örerken kesimimi yapıyorum. Tekrardan geri döndüm. Yine arka yüzdeyiz. Kesimden sonra dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şişimdeki diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6. 7. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi düz olarak
örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan burada ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ilk kestiğim ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğimi örerken ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakalım şimdi kaç ilmeğimiz olmuş. Burada 7 ilmeğimiz vardı. Burada da 8 ilmek kalmış. 15 ilmek. Bir ilmek daha keseceğiz hanımlar. Bu nedenle yeniden geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri döndüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6. 7.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 7 ilmek de burada kaldı. 14 ilmeğimiz. Şimdi hanımlar artık kesecek ilmeğimiz kalmadığı için burada kalan son 7 ilmeğimizi de ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Bu haroşalı boğazımızın sol tarafını yaptık hanımlar. Bakın yarısını yaptık. Diğer yarısını da diğer uca geçince yapacağız. Şimdi patiğimizin tabanındayım. Yine ilmeklerimi burada düz örüyorum. Hanımlar patiğimizin arka bölümündeyken ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü yapacağız. Şu anda patiğimizin ön yüzünde olduğumuz için ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi sağ haroşalı boğazda yapınca geri döneceğiz. O zaman arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Yine tabanımdaki bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim hanımlar. Yine burada da ilmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim. Sonra haroşalı boğazımızın sağ kenarını yapacağız. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hanımlar bu sol tarafa yaparken şişimize 7 ilmek atmıştık. Burada da 7 ilmek atıp yapabiliriz. Sonra dikmek zorunda kalırız. Fakat bu dikişe falan gerek kalmadan kolay yoldan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın burada ya 7 ilmek atmıştık. 7 ilmek attığımız yerden 7 ilmek çıkaracağız. İlk ilmeğimi şu orta taraftan çıkarıyorum. Burada yarım görüntü oluşmasın diye buraya girip 1 adet ilmek çıkarttım. Sırasıyla hanımlar buralara gireceğim. 7 adet ilmek çıkaracağım. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. 5. 6. Şu yerden gireyim. Yarım ilmek aldım. Şu 6. ilmeğim. Bakın bir de son kenar ilmek yarım var burada. Yine ilmeğin iki kanadına girerek 7. ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde hanımlar sağ taraftan da 7 ilmek çıkarttık. Bu şekilde dikişe de gerek kalmadı. Burada da 14 ilmeğim vardı. 7 ilmek daha çıkarttım. 21 ilmeğim oldu. Yine burada da kesimlerimizi yapacağız. Bu sağ taraftaki kesimlerimizi hanımlar arka yüzde yapacağız. Şu anda arka yüzdeyiz. Bakın. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yine ilk 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi örerken bakın arka yüzden kesim yapacağım. İlmeğimin yönü düzgün gelmediği için düzelttim. Bakın ikisini bu defa arka yüzdeyim. Tersten kesim yapıyorum. 6 ilmek ördüm. 7.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıp tersten kesim yapıyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi normal haroşa yani düz olarak örüyorum. Yine bu tarafta da 14 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edeceğiz. Tekrar geri döndük. Bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. Bakın 7. ilmeğimi örerken ilmeğimin yönü düzgün gelmediği için bakın şöyle düzelttim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Geri döneceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum burada. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada da hanımlar 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz biz bu işleme. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine hanımlar arka yüzde ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın 6. ilmeğimi de ördüm. 7. ilmeğimi örerken bakın ipim benden tarafta. 2 ilmeği birlikte tersten keserek örüyorum. Yeniden geri döndük. Kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yeniden geri döndüm. Arka yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğim 3, 4, 5 ve 6.
7. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Tekrardan geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek aldım. İkisini tersten keserek örüyorum. Tekrardan devam edeceğim kesimlerime. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Yeniden arka yüzdeyiz. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5 ve 6. Bakın 7. ilmeğime geldim. 7. ilmeğimi örerken de şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Sayalım ilmeklerimizi. 4, 8 ilmek kalmış burada. Burada da 7, 15 ilmek. Demek ki bir tane daha keseceğiz. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk 6 ilmeğimi öreceğim. 7. ilmeğimi örerken son kez kesimimi yapacağım. Şu 5. şu da 6. ilmeğim. 7.'ye geldim. Önden de bir ilmek alıyorum. Tersten kesimimi yapıyorum. Burada 7 ilmek var. 7 ilmek de şişimde kaldı 14 ilmek. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Şimdi kalan ilmeklerimi de bakın örmeye devam edeceğim. Kesim yapacak ilmeğim kalmadığı için geri dönmedim. Devamında gelen ilmeklerimi bakın arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Varoşalı boğazımızı göstereyim hanımlar. Bakın böyle bitirdik. Tabanımıza gelen şişimdeyim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de ters öreceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz hanımlar. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayacağız. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı, hatta 7 değil 6'şer ilmek haroşamız var. 6'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Hanımlar haroşalı boğazımızı yaparken şişimize 7 ilmek atmıştım. 6 ilmeğini haroşa olarak kullandım. 7. ilmeği de gördüğünüz gibi kesim ilmeği olarak kullanmıştık. Bu nedenle 6'şer ilmek haroşamız var. Son şişime geldim hanımlar. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Bu aşamada hanımlar patiğimizin arka bölümünde böyle fazla şişlerle de uğraşmaya gerek yok. Patiğimizin arka bölümünü 3 şişle örebiliriz. Hemen bunu nasıl yapacağımızı size göstereceğim şimdi. Yine bilek ayrımından sonra geri döndük. İlk 6 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 4, şu 5, şu da 6. Devamında gelen ilmekleri de yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Bir diğer şişimde de 14 ilmeğim var hanımlar. Bu ilmeklerimi de yine aynı şişimle öreceğim. Yani iki şişteki ilmeklerimizi tek şişte topluyoruz böylece. Bakın ikisini aynı şişte topladık. Şimdi diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeğimi de öreceğim. Ön yüzde olduğum için yine düz öreceğim. Hepsini örüyorum. Ve diğer şişimdeki ilmeklerimi de yine aynı şişimle öreceğim hanımlar. Böylece iki şişteki ilmekleri yine tek şişte topladık. 3 şişle patiğimizin arkasını böylece örüp tamamlayabileceğiz. Fazla şişlerle uğraşmayacağız. Son 6 ilmeğim haroşa olduğu için de 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu kadar. Evet hanımlar, patiğimizin arka bölümü böyle örülecek, devam edecek. Hanımlar, ben bu patiğime ne kadar bu şekilde arka bölümünü ördüm, hemen onu da söylemek istiyorum. Şu orta haroşa başladığım yerden itibaren böyle haroşa sıralarını sayacak olursak 18 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Yani şuradan itibaren bakın, haroşalı boğazımıza başladığımız yer şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7 diş haroşam olmuş bile. Burada 18 diş haroşa olana kadar ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Benim elime göre. Bu şekilde hanımlar, sizler mutlaka patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Hani patiğinizi örüyorsunuz ya, ayağınıza şöyle bir giyin. Bu patiğin arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçüm yaparak örerseniz patik ayağınıza tam olur. Ölçüyü tam tutturmuş olursunuz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim, ardından da birlikte topuğumuzu keselim.
Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ben tamamladım ve geldim. Şimdi topuğumuza başlayacağız. Bu aşamada hanımlar şöyle ön yüzden baktığımız anda sol taraftaki şişime 24 adet ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. İlmek ayırma sebebim şu: topuk kesiminde ikide bir ilmekleri sayarak vakit kaybetmeyelim. Bize kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 6 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı örmüştüm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk bu kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bunları ters olarak örüyorum. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için düz örgü örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bu şekilde ilk 6 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmeğime gelince öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu: kesimden sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere anlattığım gibi kestim ve geldim. İlk başta hanımlar bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada yapacağımız işlem şu: patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı elime aldım. Şöyle ki benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum. Tığım ile ikisini birlikte topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğerlerini de şu şekilde yapacağız. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki iki ilmeğimi topluyorum. Yine devam edeceğim aynı şekilde. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tek taraflı bir kesim bu. Hem patiğimizin arkasında gayet şık, düzgün duruyor. Ve bu nedenle ben bu tarz kesimi tercih ediyorum. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine bunları da aynı şekilde keseceğim. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine burada da ikinci ilmeğimi hanımlar ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeğimi birden topluyorum. Buraya bir tane şöyle sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben topuğumuza bakmadan önce ipimizi de gizleyelim. Patiğimizi başladık ve bitirdik hanımlar aynı iple. 5 diş patiklerin bu özelliğini gerçekten çok seviyorum. İkide bir ip kesmek, eklemek zorunda kalmıyoruz. Böyle elimiz oyalanmıyor iplerle falan. Bu şekil. İpimi de düzledim.
Şimdi hemen bakalım patiğimizin topuğuna. İşte tek taraflı düzgün bir kesim oluyor. Şöyle yakından, kesim yerinde yakından göstereyim. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Ajurlu modeller ayakta çok daha kendini iyi gösterdiği için hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Modelimize bir de öyle bakalım. Böyle sade, ajurlu, şık model seven hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Evet, patiğimizi şöyle manken ayağımıza da giydirdim. Düzeltelim. Bakın, ayaktaki duruş da böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık bir patik oldu. Hemen topuğumuzu da göstereyim hanımlar. Patiğimiz böyle. Evet hanımlar, yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.